Tarih 3 Nisan 1589. Cihan Devleti, Osmanlı'nın kalbi, payitahtı İstanbul'un, o sabah daha önce hiç şahit olmadığı bir dehşete uyanıyordu. Sarayın kapılarına dayanan binlerce yeniçeri, ellerinde kılıçlarıyla bağırıyor, adeta adalet değil, kelle istiyordu. İmparatorluğun sarsılmaz muhafızları, tarihte ilk kez bu denli büyük bir cüretle bizzat veli nimetleri olan padişahın sarayını basmış. Sonraki yüzyıllarda Sultan Genç Osman'ın şehadetine kadar varacak o kanlı ihtilallerin ilk kapısını o sabah açmıştı. Peki ama ne olmuştu da? Asırlardır cepheden cepheye koşan bu yiğitler kendi devletine isyan bayrağı açmıştı. Ne bir toprak kaybı ne de bir savaş yenilgisi. Onları çileden çıkaran şey, o sabah ceplerine konan, üzeri Osmanlı mührüyle damgalanmış, içi bakır dolu değersiz birer parça metaldi. Devlet, askerinin parasından gümüşü almıştı. Bugün, cephelerde kazanılan zaferlerin arkasında, darphane köşelerinde kaybedilen o gizli ekonomik savaşı, koca bir imparatorluğu içten içe kemiren, ilk büyük enflasyon krizini anlatıyoruz. Hazırsanız, paranın ve gücün arkasındaki o karanlık sayfayı aralayalım. Osmanlı ekonomisinin can damarı gümüş akçeydi. Bu küçük metal parça sadece bir ticaret aracı değil, aynı zamanda devletin gücünün ve bağımsızlığının da en büyük simgesiydi. Cennet mekan Kanuni Sultan Süleyman Han, döneminde bile titizlikle korunan paranın ayarı, 16. yüzyılın sonlarına doğru, yani Sultan 3. Murat Han'ın saltanat yıllarında ciddi bir çıkmaza girdi. Doğuda Safevilerle uzayan savaşlar, batıda bitmek bilmeyen harcamalar ve hazineye giren gümüşün azalması sarayı çaresiz bırakmıştı. İşte tam bu süreçte devletin ekonomi yönetiminden sorumlu iki isim, baş defterdar Mahmud Efendi ve sikkenin basım işini yürüten Rumeli Beylerbeyi Doğancı Mehmet Paşa, tarihin en riskli kumarını oynamaya karar verdiler. Taşiş. Peki neydi bu taşiş? Çok basit ama bir o kadar da tehlikeli bir hile. Darphanedeki gümüş paralar toplandı, eritildi. İçine değerini düşürecek oranda bakır karıştırıldı. Kağıt üzerinde paranın adı yine aynı akçeydi ama ağırlığı hafiflemiş, içindeki gümüş miktarı neredeyse yarı yarıya düşmüştü. Devlet tek bir gümüş akçeden 2 akçe üreterek kasadaki açığı kapattığını, askerine hak ettiği maaşı ödediğini sanıyordu. Ancak unuttukları çok önemli bir şey vardı. Çarşı ve pazarın amansız kanunları. Devletin bastığı bu yeni, içi bakır karışımlı paralara halk ve esnaf arasında hemen bir isim takıldı. Kızıl Akçe ya da Çürük Akçe. Sultan 3. Murat Han'ın askeri olan Kapıkulu askerleri, özellikle de Yeniçeriler, 3 ayda bir aldıkları maaşlarını, yani ulufelerini alıp İstanbul çarşılarına çıktıklarında acı gerçekle yüzleştiler. Esnaf bu hafif ve rengi kızıla çalan paraları görünce mallarını satmak istemedi. "Bu para geçmez," dediler. "Bu paranın içi boş." Fiyatlar bir gecede 2'ye, 3'e katlandı. Bugün bizim enflasyon dediğimiz o canavar, o gün İstanbul sokaklarında Kızıl Akçe suretinde yürüyordu. Askerin alım gücü yok olmuş. Koskoca ordunun cebindeki para pul gaddarlığına bürünmüştü. Ve en nihayetinde sabır taşı çatladı. Tarihe Beylerbeyi vakası olarak geçecek olan o büyük isyan başlamıştı. Ceplerindeki değersiz paralarla kandırıldıklarını düşünen binlerce asker Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusuna kadar girdi. Divan-ı Hümayun toplantısı basıldı. Askerlerin talebi net ve geri adımsızdı. Bu ekonomik tuzağı kuran, paranın değerini düşürerek kendilerini açlığa mahkum eden Başdefterdar Mahmud Efendi ile Rumeli Beylerbeyi, Doğancı Mehmet Paşa'nın kellesini istiyorlardı. Sultan 3. Murat Han, tahtını ve devletin geleceğini korumak adına ömründe belki de en zor kararlardan birini vermek zorunda kaldı. İsyanın daha da büyümesini engellemek için askerlerin hedefindeki o 2 yüksek devlet görevlisi idam edildi ve kelleleri saray duvarından öfkeli kalabalığa atıldı. Askerlerin öfkesi dindi. Ancak Osmanlı hazinesine açılan
o yara kapanmadı. Beylerbeyi vakası sadece iki devlet adamının hayatına mal olmadı. Osmanlı'nın sarsılmaz askeri disiplinine vurulan ilk büyük darbe oldu. Paranın ayarıyla oynamak, devleti geçici bir süre rahatlatmış gibi görünse de, uzun vadede enflasyonu körükledi, ticareti bozdu ve imparatorluğun o muazzam ekonomik gücünü içten içe eritti. Yani bugün küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizlerin, enflasyon savaşlarının bir benzeri, asırlar önce darphane ateşinde eritilen o gümüş akçelerle yaşanmıştı. Ebu tarihte bugün, paranın değer kaybetmesiyle değişen bir imparatorluk tarihine göz attık. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli sayfada görüşmek üzere, hoşça kalın.